Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yapılanmasında, tekerlekli ve paletli tipteki zırhlı araçların önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Kuvvet envanterinde, halihazırda 4000 adetten fazla taktik tekerlekli zırhlı araç bulunduğu öngörülmektedir. Bu araçların büyük bir çoğunluğu, personel taşıma amacıyla kullanılmaktadır. TTZA sınıfı araçlar için 2010'lu yıllar bir dönüm noktası olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açılan ihaleler ile bu dönemde yüzlerce TTZA, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer güvenlik birimlerinin hizmetine girmiştir. Envanterdeki paletli tipteki zırhlı araç sayısının ise 4500'den fazla olduğu öngörülmektedir. Bu sayının yaklaşık 2000'ini, FNSS tarafından üretilen ZMA-15, ACV-300 ve çeşitli Kaplan STA araçları oluşturmaktadır. Geriye kalan kısım ise modernizasyon ihtiyaçları her geçen gün artan M113 araçlarından oluşmaktadır. Tabii ki burada paletli zırhlı araçlardan kasıt, zırhlı muharebe araçları ile zırhlı personel taşıyıcı araçlarıdır. Bunun haricinde Türk Silahlı Kuvvetleri, nicelik olarak iyi ancak nitelik olarak pek de iyi olmayan bir tank envanterine de sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde gerçekleştirdiği modernizasyon çalışmalarıyla envanterdeki modern zırhlı araç sayısının her geçen gün arttırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan ve son birkaç yıl içerisinde sözleşmeleri imzalanan, bahsi geçen bu 5 projenin tamamında, FNSS üretimi platformlar ve yine FNSS ve Aselsan uzaktan komutalı silah sistemleri ile Roketsan üretimi füzeler ve silah kuleleri kullanılmaktadır. Aynı zamanda halihazırda Aselsan ana yükleniciliğinde yürütülen ZMA-15 modernizasyonu projesi ile envanterdeki FNSS üretimi zırhlı muharebe aracı platformlarının, modern muharebe sahasının gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde modernize edilmesi sağlanmaktadır. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan yeni projeler ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu alandaki kabiliyetinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu projelerden en öne çıkanlarından bir tanesi ise YNZMA projesidir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan bir diğer proje ise yeni nesil zırhlı muharebe araçları projesidir. YNZMA projesi ile hem taktik tekerlekli hem de paletli tipte çok sayıda zırhlı muharebe aracı tedarik edilecektir. İlk etapta, taktik tekerlekli tipteki araçların tedariki gerçekleştirilecektir. Daha önce Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından da açıklanan, prototipler yarışacak ilkesi gereğince YNZMA projesi, 2 aşamalı bir ihale süreci içerisinde yürütülmektedir. İlk aşamada Bağımsız Test Kuruluşu TRT-EST koordinasyonunda ihalede yer alan araçlar 3 adımlı bir yarışma sürecinden geçecekler. Bu adımlar, balistik testler, mayın ve el yapımı patlayıcı testleri ve hareket kabiliyeti testleri olarak tanımlanmıştır. İkinci aşamada ise ortaya çıkan yarışma sonuçları ve fiyat teklifleri değerlendirilecektir. YNZMA ihalesi kapsamında gerçekleştirilen testlerin sonuçlarının, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde kesinleşeceği tahmin edilmektedir. YNZMA ihalesi kapsamında üretilen araçların önemli bir kısmında, 35 mm'lik bir silah kulesi bulunacaktır. Böylelikle halihazırda 25 mm'lik top kullanan Türk Kara Kuvvetleri, ZMA platformlarında daha yüksek kalibreli bir topa geçiş yapmış olacaktır. 35 mm'lik top ve mühimmat çeşitliliği sayesinde ZMA'lar, fırsat hava hedeflerine karşı da angajman gerçekleştirebilecektirler. Taktik tekerlekli araçlara ilaveten, yeni nesil paletli araçlar, ihalesine de önümüzdeki yıl çıkılması planlanmaktadır. Halihazırda Türkiye'de paletli araç geliştirme ve üretime kabiliyetine sahip sadece 2 firma bulunmaktadır. Bu firmalar, FNSS ve Otokar'dır. Yeni nesil zırhlı muharebe araçları projesi kapsamında, taktik tekerlekli araç bazında BMC, FNSS ve Otokar firmaları yarışmaktadır. BMC Power'ın yerli güç grubunun, Aselsan'ın ise Korhan 35 mm'lik silah sisteminin ana alternatifler olarak ihale kapsamında bulunduğu bilinmektedir. BMC, YNZMA projesine kısa süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği 6ZMA ile katılım sağlamaktadır. 711 BG gücündeki Caterpillar C13 motoruna sahip 6.8x8 aracının, Aselsan üretimi Korhan silah sistemini kullandığı bilinmektedir.